Şimdiye kadar sadece çekirdek zarfından bahsettik. İki zarf, nükleer laminler ve nükleer por kompleksinden oluşur dedik. Şimdi ikinci ana bileşenimiz. Çekirdeğin içinde ne vardı? Kromatin. Bu kromatine bir bakalım. Kromatin neymiş? Bölünmeyen çekirdekte hücrenin interfaz aşamasında kıvrımlı görülen genetik materyal. Yani tıbbi biyoloji derslerinde bunu daha da ayrıntılı olarak görüyorsunuzdur. Bir DNA zinciri vardı ve DNA zincirini biz genetik materyal olarak tanımlıyorduk. Ama sadece bu değil. DNA zincirinin organizasyonunu sağlayan yardımcı proteinler var. Burada histon proteinleri şu an için gözüküyor. Histon proteinleri artı DNA zinciri hepsine birden genetik materyal diyoruz. Veya bölünmeyen hücrenin interfaz aşamasında buna kromatin diyoruz. Kromozom ne peki? Kromatini alıyorsunuz. Hücre siklusunun profaz aşamasına geliyor. Bu kromatin profaz aşamasında yoğunlaşıyor, ışık mikroskobunda görülür hale geliyor. Kromozom dediğimiz yapı da bu. Işık mikroskopta görülebilen kromatin bileşeni. Yani elinizde bir DNA vardı ya, bu genetik materyaldi ya. Şimdi bunu bir tık açalım. Genetik materyalin tam organize olmuş haline, DNA'nın histon proteinleriyle tam organize olmuş haline kromatin diyoruz. Aynı kromatin yapısı hücre bölünmeye gideceği zaman profazda kısalıp kalınlaşıyor, katlanıyor, zipleniyor diyeceğiz birazdan. Ona da kromozom diyoruz. Başlıca sarmal yapan DNA şeritleri ve histon proteinlerinden oluşur demişiz. Sadece histon proteinleri mi var? Hayır, bu kromatinin yapısında histon olmayan başka proteinler de var. Kromozomun katlanması sırasında görevli olan yoğunlaştırıcı, sıkılaştırıcı, katlayıcı, kohensin ve kondensin proteinleri gibi proteinlerden de bahsedeceğiz. Bunlar da kromatinin bileşenleri içerisinde. Dedik ya, buraları tıbbi biyoloji bölümü daha ayrıntılı anlatıyordur diye tahmin ediyorum. Kromatinin temel yapısal birimi nükleozomdu. Elimizde bir DNA vardı, çift sarmal genetik bilgiyi taşıyordu. Siz buna hemen 4 tane protein ekliyorsunuz. Histon 2, 3 ve 4. proteinleri ekliyorsunuz. Yani şimdi şunları söylemiyorum. Bir çifttir, toplam 8 tanedir, bilmem nedir, bunları söylemiyorum. Histon 2, 3, 4. proteinler geliyorlar. Genetik materyali, DNA zincirini sarıyorlar. Bu birinci aşama. Dış kısımdan da bir düğümleme atıyorlar. Histon 1 veya 5 proteinleri de bu katlanmış, sarılmış yapıya bir düğüm atıyor. Şu yapının adı nükleozom. Kromatin bu nükleozom birimlerinden meydana geliyor diyoruz. DNA şeridinde ise komşu nükleozomları birbirine bağlar, yakınlaştırır. Kromatinin bu düzenlenişine boncuk dizisi olarak ifade edilir. Bakın, aldınız proteinleri, histon proteinlerini 2, 3, 4 içeride, 1-5 dışarıda ve DNA'da bir tur attınız. Bu işlem DNA'nın boyunu 7 kat kısaltıyormuş. Bir nükleozomun oluşması DNA'nın boyunu 7 kat kısaltıyormuş. Yani bir sarma işlemi yapıyor olacak olursanız 7 tur atıyorsunuz. Ne oldu? Bu DNA'nın ziplenmesi, sıkıştırılmasında birinci adım olarak karşımıza geldi. Yeterli mi? Hayır, yeterli değil. DNA zinciri açık halde bulunuyor. Buradaki kaynak ise biraz önce 7 kat demiştik. Burada da 10 kat sıkıştırıyor diyor. Yani bir nükleozom oluşturdunuz. DNA'yı 10 kat kısaltıyorsunuz. İfade etmeye çalıştığı bu. Nükleozom biriminden kromatin birimine geçerken yapılan sıkıştırmada işte burada artık histon proteininin dışındaki proteinler de devreye giriyor dediğimiz DNA'yı 50 kat sıkıştırıyorsunuz. Daha sonra bizim tanımlamaya başlayacağımız ökromatin yapıları var. Bu kromatin yapıları oluşmaya başladığında yardımcı başka proteinler devreye giriyor ve DNA'yı 250 kat sıkıştırıyorsunuz. Yoğunlaşmış kromatin, heterokromatin yapıları olarak ifade edebiliriz. Artık DNA zincirini o kadar çok üst üste katlıyorsunuz ki bir DNA zincirini 5000 kat sıkıştırmış, ziplemiş ve katlamış oluyorsunuz. Hani bizim mikroskoplarda da gördüğümüz, tıbbi biyoloji laboratuvarında da görmeye çalıştığınız X kromozomları ve diğer kromozom yapıları neymiş? Bir DNA'nın 8000 kat katlanmış haliymiş. Hadi biraz bırakalım, ben bu büyük adamım işlerini, küçük basit bir oyun oynayalım. Öyle ilkokuldaki gibi. Bir A4 kağıdı alın.
aldınız. O A4 kağıdını sizden 8.000 kat katlamanızı istiyoruz. Önce alın A4'ü ikiye katlayın. Ne oldu? A5 oldu. Sonra onu tekrar ikiye katlayın. İkinci katlamanız oldu. Sonra bunu 3'e katlayın, 4'e katlayın, 5'e katlayın. Bakalım 5'ten sonra katlanabiliyor mu? Anlatmaya çalıştığım bu. Elinize bir A4 alın ve 8.000 kat bunu sıkıştırmaya, katlamaya çalışın. Elinizde bir DNA var ve bu DNA'yı 8.000 kat Profaz'da zipliyorsunuz. Ne kadar kompleks bir sistem olduğunu anlatabilmişimdir herhalde. Yani bir bilginin, bir kütüphanenin, bir kitabın, herhangi bir yapının, bir ipliğin bu kadar üst üste katlanıp ziplenebiliyor olması DNA'nın ne kadar kompleks bir yapı olduğunu, kromatin materyal veya genetik materyal dediğinizde biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Yani dedik ya konuları biraz ağırlaştıracağız diye. Şu şekle baktığınızda hiç biraz önce anlattığımız yapı yok. Aha basit bir çizgiymiş gibi gözüküyor. Kromatin diyelim. Hücre siklusunun S fazında birazdan anlatacağız. DNA replikasyonuna uğrar. Yani DNA sentez yeri, DNA'yı replik ettik. Nerede? Hücre siklusunun S fazında. Profazda bu kromatin yoğunlaşır ve kromozom adını alır. Aha sentezlemiştik. Sonra yoğunlaştı, kromozom adını aldı. Kromozomlar sentromer adı verilen bölgelerinden birbirine bağlanır. Bağlı iki kromatit oluşur. Bu mavi klasik erkek diyelim. Erkekten gelen homolog kromozom. Bunu 1, 2, 3, 4, 5 diye devam edebilirsiniz 23'e kadar. Bu da onun karşılığı, eşleniği, komplementeri demek yanlış olur. Belki tıbbi biyologlar hemen kızar da. Bu da bunun alternatifi diyeyim ya. Alternatif homolog kromozom ne oldu? DNA'nın S fazında kendini eşledi, replika oldu. Burada bir tane var, karşısında bir tane daha var. Sentromer yerlerinden birbirlerine bağlanıyor idi. Kardeş kromatitler. Aslında bunlar birbirinin ayna görüntüsü, yansıması, ikizi gibi diyebiliriz. Ama burada homolog bir kromozom birincisi, karşıda da kendini eşlemiş bir DNA'nın kardeş kromatitleriyle birlikte homolog kromozomları. Şimdi şu şekli unutmamanızı, hatta mümkünse yanınızda bulunan A4'ü aynı renklerle çizmenizi istiyorum. Çünkü ayırdığımız zaman bunlar ayrılacak mitoz ve mayoz bölünmede. Mayoz biraz daha tehlikeli ya. Mayozda şunu vurgulayalım. Önce homolog kromozomlar ayrılıyor, sonra kardeş kromatitler ayrılıyor. Şimdi ben bu cümleyi burada söyleyeyim. Lütfen mayoz ve mitoza geldiğimizde de kromozomların ayrılması hikayesinde bu konuya bir daha hatırlayın. Çünkü ben hep burayı öğrenirken zorlanmıştım. Siz de zorlanmayın diye. Renklerle birlikte homologlar kim, kardeş kromatitler kim veya kromatitlerin ayrılmasını, bunları anlamanızı bekliyorum. Şimdi kromatin çekirdek içerisinde gelişi güzel bulunmuyor demiştik. Bunu da nükleer laminlerin görevi olarak tanımlamıştık. Bu düşünce 1885'te ortaya atılmış. Demiş ki ya bu kitabı ben buraya koyuyorum ama istediğim zaman bulabilmem için kütüphanenin düzenli olması lazım. Mikroskoplar da gelişmişti. Robert Hooke da sahneye çıkmıştı. Tabii onlar bu aşamaları göremiyorlar ama şunu diyorlar ya herhalde bu çekirdeğin içerisinde her şey dağınık olmaması lazım diye bir hipotez ortaya atılıyor. Bu düşüncenin ispatlanması için klasik gene 100 yıla ihtiyacınız var. Sonra 1980'li yıllarda adam şunu diyor. Her bir kromozom nükleosun farklı bir bölgesine yerleşir. Her bir kromozomun kendine ait özel alanı, odası, mekanı vardır. Yani kromozomu ararsanız nerede bulunacağı bellidir. Kromozomlar bu anlamda çekirdek içinde belli bir düzene göre yerleşir fikrinin oluşması ve ispatlanması 100 yıl gerektiren bir çalışma olarak 1984'te ispatlanıyor. Hadi buraya bir bakalım mı? Bir başka ilginç bilgi. Evet, çekirdek içerisinde kromozomlar gelişigüzel dağılmıyor ama farklı doku ve organizmalarda da değişiklik gösterebiliyor.
Mesela kimi arıyorsunuz? X kromozomunu arıyorsunuz. X kromozomu nöronlarda farklı, ağzın içindeki epitel hücrelerde farklı, kandaki nötrofillerde farklı lokasyonlarda ve görünümlerde. Nöronlarda çekirdekçiye komşu ve yuvarlak, oral mukoza epitelinde çekirdek zarfına bitişik olarak veya nötrofillerde davul tokmağı şeklinde yani cinsiyet ayrımı falan yapılan hikayeler vardı ya. X kromozomuna göre işte biraz önceki bilgiye ek bir şey söylüyoruz. Evet, kromozomlar gelişigüzel değil. Herkesin kendi alanı var ama bu alan sabit değil. Her doku ve hücrede kromozomların yerleri değişiklik gösteriyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Dikkatinizi buraya toplamaya çalışıyoruz. Bu kromatin yapısı, bu genetik materyal yoğunluk derecesine göre iki tipte ayrılabiliyor. Hem ışık mikroskop hem elektron mikroskopta. Ökromatin ve heterokromatin dediğimiz yapı. Ökromatin ne? Elimizde bir bilgi kaynağı vardı. DNA genetik bilgiyi içeriyordu. Buradaki genetik bilgi az paketlenmiştir, az sıkıştırılmıştır, az ziplenmiştir. Bu nedenle açık renk görülür. Transkripsiyon ve replikasyon açısından aktiftir. Bu bölgeler rahatlıkla okunup buradaki bilgilere ulaşabilir. O yüzden bunlara açık kromatin, ökromatin ifadesi veriliyor. Baktığınızda şurada 19. kromatin ökromatin olarak tanımlanıyor. Açık olarak hücrenin merkezinde hafif olarak gözükmüş. Floresan bir boyama ile. Heterokromatin ise nedir? Ya bu bizim hiç okumayacağımız, kullanmayacağımız eşyalar, kitaplar vardır ya, atmaya da kıyamayacağımız. Bu öyle bir bilgi. Yani örneğin bir hücre şu bilgiyi hiç kullanmayacak. Ama o bilgiyi atamıyor da sıkıştırıp paketleyip tutuyor. Kromozom daha yoğun katlanır. Bu kromozom bölgesi koyu renklidir. Hiç kullanılmayacak bir bilgi paketidir. Transkripsiyon yönünden pasiftir. Transkripsiyon gerçekleşmez. Buradaki genetik bilgi de okunmaz diyoruz. Yani örneğin şu hangi hücre olduğu tanımlı değil. Bakın şurada koyu mavi olarak ya elektron mikroskobu da böyle renkli değil. Burayı biz sonradan dijital olarak renklendiriyoruz. Şuradaki sarı bölge çekirdekçik bölgesi. Orası dursun. Birazdan anlatacağız. Şuradaki pembe ve mavi bölgelere bakalım. Burada ne var? Burada mavi heterokromatin yapılar var. Çekirdek zarının nükleer laminlerin hemen altında veya nükleolusun periferinde koyu paketlenmiş genetik bilgisine çok ihtiyaç duyulmayan kitapları, bilgileri buralara dizayn etmişiz. Çekirdeğin içerisinde genel ve yaygın olarak ise aktif kullanacağımız bilgiler, proteinlere ait genetik materyaller var. Mesela diye söylüyorum, bu hücreye ben hepatosit diyeyim, karaciğer hücresi diyeyim ve spermde kamçı oluşmasını sağlayan proteinler var diyelim. Var değil mi bu bilgi? Genetik DNA'da var, kromozomlarımızda. Hepatosit bunu kullanıyor mu? Hayır. Yani şurada katlanmış ve hiç ihtiyacımız olmayacak bilgi dediğimiz bu. Heterokromatin bölgeler bu. Bir hepatosit hücresi kamçı oluşumunu düzenleyecek proteinleri hiç kullanmayacaktır. O zaman bu hiç kullanmayacağı bilgileri alır, paketler, der ki sen bu bilgi duruyorsun ama bana lazım değilsin, ben seni kaldırdım, paketledim. Heterokromatin yapısı bu. Çekirdek içinde farklı lokasyonlar var. DNA replikasyon bölgesinden başlayan 8 tane farklı bölge şu ana kadar tanımlanmış. Biz bunlardan ilginç olan 3 tanesini bilmeniz benim için yeterli. Diğerlerini de bir kere okusanız mantıklı. Replikasyon fabrikaları nedir? Çekirdeğin içinde birden fazla DNA'nın replike edildiği bölüm alan vardır. Bu bölge özeldir ve bu bölgeye replikasyon fabrikaları denir. O zaman replikasyon için varsa bunun mantığı transkripsiyon için de vardır. Evet, DNA'nın içerisinde transkripsiyon yapan özel bir bölge vardır. Bu işte görevli olan enzimler ve RNA'lar burada yoğunlaşmıştır. Buraya da transkripsiyon fabrikaları denir. DNA'nın içerisinde özel bir bölge daha var. Ribozom fabrikaları. Ribozomun üretildiği özel bölgeler var. Zaten bunu söyleyeceğiz. Çekirdekçik, nükleolus, ribozom fabrikaları,
ribozomların üretildiği yer, ribozomal RNA'ların sentezlendiği ve ribozomun üretildiği yer olarak nükleolus olarak ifade edeceğiz. Tamir sistemleri var. Çekirdeğin içerisinde PML cisimleri olarak tanımlanan, özellikle DNA tamirinde görevli olan enzim ve proteinler bu bölgelerde yoğun olarak karşımıza geliyor. Veya yıkım hikayeleri vardı da protozom yoluyla hızlı bir şekilde yıkma diye bir yapı vardı. Burada da kullanmayacağınız proteinleri protozom yoluyla parçalayabilirsiniz. Yıkım fabrikaları olarak klastozom diye ifade edilen bölgeler var. Bunları tek tek tanımlamanızı, ezberlemenizi istemiyorum ama şunu bilin. Çekirdek dediğiniz büyük bir yapı ve bunun içerisinde farklı görevlerde farklı işleri yapan birimler olarak ayrılmış, bunu ifade ediyoruz. Veya bazı bölgeler var, gen susturma, gen baskılanmasını sağlayan bölgelerde var diye ifade ediyoruz. Kromatin de bu. Şimdi çekirdekçik nükleolus dediğimiz diğer bir bileşene gelelim. Çekirdekçik zarla çevrili değil, zarla çevrili olmayan ribozomal RNA'lar ve proteinden zengin bir bölge. Çekirdek. Ribozomal RNA'ların sentezlendiği, cümlenin altını çiziyorum. Ribozomal RNA'ların işlendiği ve ribozomların yapıldığı, bir araya getirildiği, sentezlendiği, üretildiği yerdir. Şimdi ribozomların yapısına ya geri dönün bakın ya da hatırlamaya çalışın. 4 farklı ribozomal RNA ve 80 farklı protein ribozomların yapısına, büyük ve küçük alt birimlerin yapısına katılıyordu. Çekirdekçiğin içerisinde 18 ve 28 ribozomal RNA'lar RNA polimeraz 1 tarafından sentezlenirken çekirdekçiğin dışında 5S ribozomal RNA polimeraz 3 tarafından sentezleniyor. Bu soru benlik değil. Duyduk mu? Duyduk. Bu tıbbi biyolojinin sormak isteyeceği güzel bir soru olabilir. Ama benim ilgilendiğim şu: farklı enzimler farklı ribozomal RNA'ları nükleosun içinde veya nükleosun dışında sentezleyebiliyorlar. Ribozomal RNA'larımız var, bir de proteinlerimiz vardı. Proteinler neredeydi? Proteinler sitoplazmadan geliyordu. Nükleer por kompleksinden importinler ile taşınıyordu. Aldınız bu ribozomal RNA'lar ile proteinleri birleştirdiniz ve ribozom alt birimi, ribozom üst birimi şekillenmeye başladı. Nükleolus, yani küçük ve büyük birimler olarak nükleolus bu anlamda ribozomların üretildiği bir fabrika olarak tanımlanabiliyor. Ribozomal RNA'ların sentezlendiği bir fabrika olarak ifade edilebiliyor. Burada koyu kırmızı olarak görüyorum ben. Buralar nükleolus, çekirdekçik diye ifade ettiğimiz yapılar. Başka ekstra bir şey söyleyecek miyiz? Nasıl çekirdeğin içi farklı bir organizasyon yapısına sahipse nükleolus da 3 bölgede tanımlanmış. Çekirdek düzenleyici DNA, pars fibroza ve pars granuloza diye. Şimdi pars granuloza basit olanları geçeyim. Ribozom parçalarının ilk bir araya getirildiği ve granüllü olarak görüldüğü bölüm. Cümleyi geçtik. Pars fibroza, ribozomal RNA'nın aktif transkripsiyonunun yapıldığı yer. Bu cümleyi de geçtik. Çekirdekçik içerisinde özel DNA bileşenleri var. Bunu istiyorum, soracağım. 5 çift kromozom, çekirdek düzenleyici bölge, nükleolus organizasyon regio diye bahsedilen bir bölge var. Burada 5 çift kromozom var. Yani siz bu kromozomları ararsanız, yani kapıyı çaldınız, abi sen 13. kromozom musun? Hayır. 14 hayır. 15 hayır. 13, 14, 15, 21 ve 22. kromozomlar nerede? Çekirdeğin içinde nükleosun olduğu bölgede. Ve yine bu bölgede RNA polimeraz birleri içeriyor imiş. Yani çekirdeğin içi de, çekirdekçiğin içi de kendi içinde organize olmuş, düzenlenmiş bölgelerdir. Şimdi çekirdeğe bakarak, biraz önceki şu çekirdeğe ve çekirdekçiye bakarak biz hücre hakkında yorum yapıyoruz. Hücrenin iyiliği hakkında bilgi edinebiliyoruz. Bu hücre ölüyor mu, ölmüyor mu? Özellikle patoloji dersine kadar sabrederseniz patolojide bunları size vurgulayacaklar. Çekirdeğin durumu hücrenin sağlığı hakkında bilgi verir. Eğer çekirdek parçalara ayrılmışsa canlı bir hücrede böyle bir şey olur mu? Hayır. Karyoreksis dediğimiz durum. Kromatinler yoğunlaşır, nükleus
çekirdek büzüşür, küçülürse piknoz dediğimiz patolojik durum veya DNAz aktivitesiyle çekirdeği parçalıyorsunuz. Nükleolus yok veya yok olmuş gibi görülüyor. Karyoliz dediğimiz patolojik durumlar şekilleniyor. Çekirdek hakkında da bu yorumları yapabiliyorsunuz. Evet gençler, şimdi hücre organellerini gördük. Çekirdeği gördük. Şimdi bir kısa ara verelim. Çayınızı kahvenizi alın. Dinç ve sakin kafayla gelin. Hücre siklusu deyip yeniden devam edeceğiz.